Evet. Deneme 1-2. Deneme 1-2. Ses geliyor herhalde benim. Aleykümselam herkese. Şunu da kapatalım. Tamam. Evet beyler. Bugün OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro ve ayrıca şey geliyor. 9R geliyor. OnePlus 9R geliyor. Çakma 8T geliyor. Şöyle alalım da daha rahat görüyor. Bir tane soru vardı. Ben onu bir bakmak istiyorum. Şimdi Hydra TV demiş ki Mi 10T Pro mu F3 mü? Yani kameradan feragat ediyorsan F3, yoksa performans olarak öyle ahım şahım bir fark yok 865 ile 870 arasında. Öyle söyleyeyim ben sana. Ha, Antutu üzerinde var ama yok yani sen hissetmezsin. Oyunlarda da hissetmezsin. Belki çok doruk noktalarında. Belki ama Mi 10T Pro'nun kamerası bariz daha iyi. Poco F3'ün ekranı bariz daha iyi. Yani panel olarak, parlaklık seviyesi olarak vesaire vesaire. Ama şöyle bir şey var mesela Mi 10T Pro her manada, her noktada çok iyi bir cihazken IPS ekranına rağmen Poco F3 kamera konusunda çok geride bir model. Ha, çok iyi bir kameraya sahip ama orada çok ciddi bir dengesizlik var. Ben bu tür dengesizlikleri sevmediğim için Mi 10T Pro alırdım diye düşünüyorum. Ama yani Poco F3 alsan ekran mesela çok daha iyi. Umut Kaya aleykümselam. Eymen aleykümselam. Ahmet Efe Aydoğan aleykümselam. İsmail Karabıyık aleykümselam. Poco X Pro mu Redmi Note 10 Pro mu kamera? Murat Öztürk kamera açısından kesinlikle Note 10 Pro. Oyun oynayanlar Poco X3 Pro'yu alır. Nebula aleykümselam. Görkan falan A52 alınır mı demiş. Yani fiyata göre değişir onun işi. Yani 4000 TL civarına gelirse A52 mantıklı bir cihaz. P Smart 2019 sence nasıl? Ya bugün alınmaz. Şu an kullanıyorsan güle güle kullan. Huawei'yi önerir misin? Yani ben Huawei bir cihaz alınabileceğini düşünmüyorum bu saat şeyden. Huawei cihazları mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ya arkadaşlar hani onu geçin, şöyle düşünün. Huawei iyi cihaz üretse, böyle rekabet konusunda rakipleriyle yarışabilir cihazlar üretse, derim ben size şey. Hani Huawei alın. Bu adamlarda hem Google yok, hem de bence cihazları fiyat olarak rekabetçi cihazlar değiller. Hani bu yüzden piyasada cihaz mı kalmadı? Ben hep söylediğim şeyi söylüyorum arkadaşlar. Piyasada adam mı kalmadı da illa bu telefonu almalıyız, bu telefonu almalıyız diye zorluyoruz. Hayır. Hayır, bir sürü alternatif var. Huawei'yi böyle Huawei diye zorlamanıza gerek yok. Murat Öztürk. Abi ben çok oyun oynamayan biri olarak Note 10 Pro mu alayım, X3 Pro mu? Çok oyun oynamıyorsan Note 10 Pro. Kamera ve ekran olarak X3 Pro'dan çok daha üstün Note 10 Pro. Ama oyun performansı olarak muhtemelen bir yıl daha ömür olarak Poco X3 Pro seni daha fazla götürür. Ama kamera ekran olarak çok bariz bir fark var. Ha, hepsi uzun süre götürür mü? Götürür. Günlük kullanımda hepsi uzun süre götürür. Ama oyun ömrü olarak Poco X3 Pro zaten şu an bile çok daha önde de. H40 Lite mi Realme 7 mi? Kesinlikle Realme 7. P Smart 2019 kullanıyorum. Abi sence kaç yıl gider? Bence uzun süre gider. Ya neden uzun süre gider diyorum? Çünkü biz telefonların ömürlerini çok hafife alıyoruz arkadaşlar. Telefonların ömrünü çok uzun. Bunlar hani uzun mal, dayanıklı tüketim malı olması lazım bunların. Hani 2 yılda bir değiştirilecek ürünler değil bunlar. Mesela ben S7 aldım 2016'da. Bak şu an OnePlus 2 tane telefon değiştirdim üzerine. Annem kullanıyor S7 hala. Çatır çatır çalışıyor. Böyle düşün, bakmanız gerekiyor telefonlara. Serkan Zor aleykümselam. Mionte Pro ile ilgili arka kasa ve hoparlör ile ilgili şikayetler var ama sen devamlı övüyorsun, ne dersin? Ya şimdi Serkan Zor. Eğer piyasadaki cihazlara, bunu daha önce de dedim ben. Sorun arıyorsak, hani sorun araştırıyorsak piyasadaki cihazlar için, abi milyon tane sorun buluruz her cihaz için. Ben burada bu sohbette, bu canlı yayınlarda duyduğum sorunları saysam bu canlı yayın bitmez. Poco X3, Mi 10T, Realme 7 Pro, yani hepsine
M51 hepsine bir tane sorun buluyorlar. Bu yüzden ben bu sorunlara çok takmıyorum kafamı. Şu an piyasada bariz net bir şekilde sorunlu olan birkaç tane model var. Birincisi Galaxy S20 serisi ve S20 FE. S20 amirallerin hepsi ve S20 FE. Bunların Exynos 990'ı problemli ve çok net bir şekilde bunlar problemli. Bir diğer sorun da S20 FE'nin dokunmatik ekranı sorunu. Bunlar hakikaten kesin ve gerçekten olan problemler. Diğerlerinin ben fazla abartıldığını düşünüyorum. Ama bu S20 serisindeki problemler kesinlikle var yani. Ona ben söyleyebilirim. Poco'nun arkasında eşek gibi Poco yazmışsa ben alırım. Belki alırdım. Valla ben şey değilim. Benim bir rahatsızlık vermedi bana o. Poco X3 Pro ne zaman ve kaçta? Yani Ahmet Yılmaz ne zaman gelir? Bir ay sonra gelir bence. 4000 TL civarı olur. Daha fazlası olmaması gerekiyor kesinlikle. 4000 TL'nin daha fazlasında olamaz. XR almayı düşünüyorum. Önerir misin? Hayır, XR önermiyorum. 11 almayı bakın. Ben oyun oynayan bir kişiyim. iPad 8 kesinlikle oyun oynuyorsanız. Renault 4 mü? Galaxy A71 mi? Yani ben ikisini de almazdım. Yani ikisi arasında kalsam herhalde Renault 4 olurdu. Ama Renault 4 alacağını Realme 7 Pro al daha iyi. Akbaba Vovlot. Poco F3 TL'ye 5000 TL'ye gelir mi? Gelir. Görkem falan bütçeni bilmeden nasıl şey yapabilirim ki? Cihaz önerebilirim ki? Mini 6 kaç TL olur? 3.7K falan olabilir mi sence Poco X? Yani Mini 6 kaç TL olur? Onu bilemiyorum Uğur Aras Erdem. 3.7K falan olabilir mi Poco X3 Pro? Bence tam 4000'den girecek. Hydra TV. O soruna cevap verdim ben Poco F3 mü Mi 10T Pro mu? Ben daha her manada dengeli bir cihaz istediğim için Mi 10T Pro alırdım ama kameradan feragat ederim biraz diyorsan Poco F3'ün ekranı bariz bir şekilde daha iyi. İşlemci tabii ki daha iyi. Öyle öyle farklar var. S7 Plus mı, Air 4 mü? Yani Android tarafındaki uygulamalar sana yetecekse S7 Plus daha iyi gibi duruyor. 3999 TL bütçem var. Görkem falan. Hani oyun oynuyorsan Poco X3 Pro'yu bir bekle. Oppo markasını seviyor musun? Sevmiyorsan nelerini sevmiyorsun? Oppo markasını sevmiyorum çünkü cihazları çok pahalı. Yani hani mantık dışı şekilde pahalı. Ben size böyle orta segmentlerinden falan da örnek vermeyeceğim. Ben direkt amiral gemisinden örnek vereyim. Oppo Find X2. Find X2. Türkiye'de 10.000 TL'ye satılıyor Find X2. Arkadaşlar Türkiye'de OnePlus 8 Pro'da satılıyor. OnePlus 8 Pro dediğimiz cihaz Oppo Find X3 Pro'nun çakması. Direkt birebir aynılar aslında. Neredeyse birebir aynılar ön kameralar dışında Find X3 Pro ile OnePlus 8 Pro. Ama Türkiye'de Oppo OnePlus, Find X2'yi satıyor ve Find X2'nin kamerası kötü arkadaşlar. İyi ama OnePlus 8 Pro'ya göre daha kötü. O fiyata OnePlus 8 Pro varken Oppo'yu almazsın. Kaldı ki Oppo'nun bütün cihazlarında da böyle bir absürt fiyatlandırma var. Hani Türkiye gibi fiyat duyarlı bir ülkede mümkün değil onlar. Yani mümkün değil. 4500 TL iyi performanslı bir telefon öner misin? Abi 5000 TL'ye çık. Poco X3 Poco X3 demişim. Poco F2 Pro ya Mi 10T al. 4500 TL'ye telefon almayın. En iyi işlemcili Samsung telefonları. Şu an Türkiye'de en iyi işlemciye sahip cihazlar S21 serisi Samsung'da. iPad 7 alınır mı? Ben almazdım bu saatten sonra. Görkem Fan. Mi 10T Lite 5G alabilirsin. Yok, Hydra kamera Google kamera yüklemekle paklanacak gibi değil o. Orada çok başka şeyler var. Hani sensör olarak çok ciddi bir fark var. Onu hafife alıyorsunuz. O sensör farkını hafife alıyorsunuz. Yorumlar okunuyor mu? Ya benim bu yorumları bir ara şey yapmam lazım ya. Ee, Yorumları bir ara arka taraf planını düzeltmem lazım. Şöyle kendimi büyüteyim. Yorumları da. Poco X3 Pro ön siparişiyle gelir mi? Yükselgül gelir. Gelir. Hani ön sipariş fiyatıyla bir 3600'e, ön sipariş bittikten sonra da 4000 TL falan satılacağını düşünüyorum ben. Dolar bu seviyede devam ederse. İsmail Karabıyık.
4-5 ay sonra Poco X3 Pro almak mantıklı olur ama fiyatı ne olur bilmiyorum. Baran, iPhone 12 mini nasıl bir telefon? Yani ben iPhone 12 mini'yi beğenmiyorum. Neden beğenmiyorum? Yani o kadar pahalı bir cihaz, o kadar küçük ekrana sahip olamaz benim gözümde. O kadar küçük bir pile sahip olamaz. Şimdi abi siz bir telefon, çok düz bir mantık gidiyorum ben. Şimdi siz bir telefon neden alıyorsunuz? Siz bir telefon neden alıyorsunuz? Ben küçük ekranlı bir telefonda o telefonun gücünün hakkını verilebilecek işler yapılacağını düşünmüyorum. Bu yüzden iPhone 12 mini'ye sıcak bakmıyorum. iPhone 12 mini alacağına yarı fiyatına iPhone SE 2020 al. Yine aynı işleri yaparsın. iPhone 12 varken 12 mini ben çok mantıksız. Yani 1000 lira daha verirsin iPhone 12 düz 12 alırsın. iPad 9 beklemeye değer mi? Yani ne zaman çıkacak iPad 9? Onu bile bilmiyoruz. Redmi Note 9 Pro nasıl? Alınmaz. Lansman başladığında yorumları kaldırır mısın ekrandan? Kaldıracağım. Hatta yorumları kaldır ya. Bu ne işi var bu yorumların burada? Şöyle ben kendimi alayım. Abi. Şurada durayım. Lansman başlayınca şey yaparız. Şu an Redmi Note 9 Pro'dan yazıyorum. Memnunum. Güç telefon. İsmail Karabıyık benim tamamen katılabileceğim bir yorum yapmış. Yani Note 9 Pro değil. Note 9 Pro yerine Poco X3 bile alabilirsiniz. Abi bende A51 var. Almaz olaydım yani o kadar kötü. Exynos 9611 çok kötü. Eymen bak yukarıda A51 iyi mi sorusuna cevap var Hidra TV'den. iPad 9 %90 Mart'ta çıkacak. Bot seçici ben sanmıyorum Mart'ta çıkacağını. iPad 8 daha yeni çıktı. Abi wireless kameraya nasıl bağlanabiliriz? Sorunu anlamadım. Ferit Kapıcı A52 fiyatı belli oldu mu? Hayır olmadı. Ve ben hani bu dolar mevzusu dolayısıyla bir ayı var ben. Bak bu yeni telefonların hepsinin bir ayı var. Bir aya kadar telefon alacağım. iPhone 12 mi OnePlus 9 Pro mu? Yani ben ne kadar yüksek bütçelerde Apple almanın daha mantıklı olduğunu düşünsem de şu an bir OnePlus 9 Pro'yu görelim ama OnePlus 9 Pro'nun daha iyi bir cihaz olacağını düşünüyorum. OnePlus 9 Pro derdim bu soruya. Ne kadar OnePlus sevmesem de. O kadar söyle. Yani ben yani tartışma kabul etmiyor. 12 Pro Max deseydim belki bir şeyler değişirdi de. OnePlus 9 Pro'nun daha iyi bir cihaz olacağını düşünüyorum ben. Renault 4 Pro nasıl? Veysel Fırat Musa. Yani 4800 TL'ye satılan bir cihaza göre ben o işlemciyi kabul edemiyorum. Hani ahım şahım bir cihaz değil Oppo Reno 4 Pro tasarımı dışında. Diğer teknik donanımlar olarak da öyle ahım şahım bir cihaz değil kamera tarafında vesaire. Hani bir OIS'un olur bak bunun OIS'i var diğerlerinin yok dersin o da yok. Hani Reno 4 Pro yerine 5000'e illa böyle premium bir cihaz istiyorsan o premium'un kralı var. S10 Plus. Premium'un kralı var. Umut mini 6 çıkar Mart'ta. Pro Gamer. Poco F3'ün bir 5000 lirası var. Ama Poco X3 Pro olabilir. Abi ama telefonu çok iyi diye övüyordu. Arkadaşlar her övülen iyi değildir. OnePlus 7T'yi de çok övüyorlar. Ben övmüyorum. Bak. Yani içtihat farkı diyelim. Hmm. Eymen onu geçtik. Arzu Öztürk iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Abi ben hiç Apple sevmiyorum. Apple gereksiz pahalı değil. Biz fakiriz. Bunu hep söyledim. Geçen yayında söyledim. Biz fakiriz arkadaşlar. Apple pahalı değil. 4000 TL'lik oyuncu telefonu. Poco X3 Pro arkadaşlar. Onu bekleyin. Hasselblad ne demek? Serhat Emiroğlu. Hasselblad çok 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 ve çok ünlü bir kamera markası. Hani Leica falan diyorlar ya Huawei'deki. Belki Leica'dan daha büyük olabilir Hasselblad. Tam ne kadar büyükler bilmiyorum ama Hasselblad Leica'dan daha büyük olabilir. Mini 6 çıkınca 5 düşer mi? Düşmez. 12 Pro Max mi 11 mi? Kesinlikle 12 Pro Max. Kesinlikle 12 Pro Max. Dolar çok yükseliyor ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayacaksın. Yani hiçbir şey yapamayacaksın. Dur şu en iyi sohbet, canlı sohbete geçeyim ben ya. Zaten bütün mesajları veriyormuş ama. Hiçbir şey yapamayacaksınız arkadaşlar. Bekleyeceksiniz yani. Hiçbir şansınız yok. OnePlus 7T'nin işlemcisini nasıl buluyorsun? Abi FPS drop kasma donma oluyor mu? 860'a benzer. Pro Gamer ben OnePlus 7T'nin şeyini yaptım ya. Çok kısa bir sürede olsa
FPS ölçerle. Bu kanalda yok o. Ben şeyde yaptım. Kayıt dışı kendim denemek için daha yeni yaptım bunu. 86 FPS veriyor abi. Sabit 86 FPS veriyor PUBG'de. 90 değil 90 FPS seçeneğinde sabit 86-87 FPS veriyor PUBG'de. Abi dikkat ettim, Renault 4 ve Pro'su çok zorluyor. Yani tasarım olarak güzel ama ben içlerinin çok dolu olduğunu düşünmüyorum şahsen. Abi bende P Smart 18 var. Google açınca sekmeye girmiyor. Ne sebebi ne olabilir? Bilmiyorum. Başka bir tarayıcı deneyebilirsin. Ferit Kapıcı. Atakan Akdeniz. Bu Hasselblad tam olarak ne yapıyor telefondaki? Sensör falan Sony değil mi? Sensör şey olacak arkadaşlar. Sensör büyük ihtimal şey olacak. Oppo Find X3 Pro var ya. Oppo Find X3 Pro'daki ana kamera sensörüyle IMX 789 olması lazım. Onunla aynı kamera sensörüne sahip olacak OnePlus 9 Pro. Burada Hasselblad'la ya sadece bir yazılmış birliği var ya da lensleri Hasselblad'dan aldılar. O konuyu bilmiyorum ama yani şöyle söyleyeyim. Hasselblad dediğimiz firma öyle kolay kolay arkaya yazdırmaz yazısını. O yüzden hani Hasselblad yazıyorsa iyi bir sonuç bekleyebilirsiniz. Zaten lansmanda da göreceğiz. 12 bit RAW fotoğraf diyorlar. Şöyle söyleyeyim, 12 bit RAW fotoğraf gelirse bayağı sallar ortalığı. Şurada bir soru var. Aleykümselam Deniz Özgen Türk. OnePlus 8 Pro 9500 TL alınır mı? Yani ben garantisiz OnePlus 9 Pro alırdım 9500 TL'ye. 9500 TL garantisiz bir telefon alınır mı? Ben alırdım. Hani 8 Pro yerine 9 Pro alırdım kesinlikle. Poco X3 ön siparişle 200 dolara çıktı. Yükselgül. Dolar arttı yalnız. Yani ben payı bırakıyorum. 4000 olur diyorum. Daha fazlası olmaz. Baran en iyi işlemciler hangisi? Şu an Kirin 9000, Snapdragon 888, A14, Exynos 2100 telefonlarda. İsmail Karabıyık. 1000 dolar ya. En az 1000 dolar. OnePlus 9 Pro. 1000 dolar. Bu dolar arkadaşlar, bu cihaz en şey yani. Bunlar ki 10 bin bandı direkt. Türkiye'ye gelirse direkt 10 bin bandı. Daha aşağısını beklemeyin kesinlikle. Hele hele 8, 9 Pro 11 bin falan. Musa Fırat. Ya Musa Fırat, Renault 4 Pro çok güzel bir cihaz. 4000 TL'ye satılsaydı. Maksimum 4000 TL'ye satılsaydı. 4800 TL, 5000 TL ben edeceğini düşünmüyorum. Arkadaşlar şöyle düşünün bak. Şöyle düşünün. Ne kadar güçlü işlemci alırsanız o kadar o kadar uzun ömürlü cihaz alırsınız. Bak en büyük örneğini veriyorum. Abi ben Galaxy S7 aldım. Zamanında amiral gemisiydi 2016'nın. Şu an annem hala aktif bir şekilde, rahat bir şekilde kullanıyor. OnePlus 5T aldım. 3 yıllık cihaz. Kardeşim hala OnePlus 5T'yi şakır şakır, çatır çatır gayet akıcı bir şekilde kullanıyor. Amiral gemisi işlemcileri abi size uzun ömür garantisi sunar. O yüzden Oppo'nun 5000 TL Oppo Reno 4 Pro alacağına Poco F2 Pro al. Mi 10T al. Abi 2 sene sonra 3 sene sonra çok daha akıcı, çok daha rahat bir deneyim elde edersiniz. Bu yüzden amiral gemisi alın, uzun süre kullanın. Amiral gemisinden kastım 10 bin 20 bine çıkın değil. Güçlü işlemci alın. Güçlü işlemci olmasına dikkat edin. 5000 lira veriyorsunuz, 720G almayın. Bu. Benim dediğim bu. Poco X3 Pro'da da öyle olur. Öyle olur. Uzun süre kullanırsın Emre. A13 Bionic evet iyi. Ya Zafer Uzun. Ya validen 9611'den rahatsız olmaz. Ama hani şey alabilirsin. Realme 7 alabilirsin. Abi şimdiki telefonlar birbirine çok benziyor bence. Bence benzemiyorlar. Selin Ardıç. OnePlus 7T kullanıyorum ben. Gözüküyor mu bilmiyorum. Gözükecek inşallah. S10 Lite alınır mı? Alınmaz. Pahalı zaten.
Abi sence bu telefon mu Poco X3 Pro mu? Arkadaşlar bu telefonlar segmentasyon olarak kıyaslanamaz Poco X3 Pro ile. Pro Gamer. Bir 5000'i gözden çıkarın diyorum ben. 5000 TL'yi. F2 Pro kaç miliamper? 4970 mi ne? Uzman aleykümselam. Abi eğer 100 liradan fazla olursa. Senin telefonun işlemcisi Snapdragon 855 Plus. Huawei MatePad 10.4 kasması neden? Mali G52'den mi? Yani o senin direkt senin elindeki tablete özel bir şey olabilir hani. Ya şöyle düşünün. Kirin 810 kasıyorsa daha güçlü, MatePad'ın fiyatının bandında daha güçlü bir cihaz yok. O kasıyorsa diğerleri de kasar. Hani senin cihazında belki bir sorun vardır. Belki sıfırlamadan geçiyor. Telefondan memnun musun? Aldığım fiyata göre memnunum. Eren Güneş F2 4700 mAh demiş. O 7'den kalmış zaten 4970 mAh. Emre Karabıyık 860'ın 60 FPS'i Genshin Impact için verilen FPS değeriydi. Emre Karabıyık. Genshin Impact için verdiler o FPS değerlerini. OnePlus markasını önerir misin? Hangi cihazını aldığına göre değişir. Ha, eski OnePlus yok. Çınar T-Rex, Turbox. Yok alma. Alma o bilgisayarı. Hazır sistemler bu Turbox, Murbox onlar. Ucuz mal almayın arkadaşlar. TCL 10 Plus nasıl? TCL 10 Plus güzel telefon. Ama Realme'ye de alabiliyorsanız bir Realme'ye diye bakın. Poco X3 Pro mu F3 mü? F3 daha iyi bir cihaz Efe. Abi telefonum iPhone 7. Uhud yani 12 Pro Max al. Bir de iPhone 7 ile bir sene daha dayanabileceksen bir seneye bekle bence. 13 Pro Max'te hani ekran tazeleme hızı falan da yükselecek. Abi PUBG'de 860 ve 870 69 FPS vermez arkadaşlar. Uzman OnePlus 7 serisi ve üzerinden hiçbirini 8 Pro dışında bir cihaz önermem ben şahsen. Mi 10T ve 10T Pro arasında kamera kalite farkı ne kadardır? Bence çok. Bence çok. Kamerayı ne kadar zorlarsanız fark o kadar çıkıyor. Gündüz ışığında öyle bir fark şey yapamazsınız ama oda içerisinde olsun, gece olsun o fark bariz bir şekilde hissedilir. Ne kadar zorlarsanız o fark o kadar açılır. Poco X3 mü, Mi 10 Lite mı? 3000 liraya Poco X3 almak varken ben Mi 10 Lite almazdım. Yusuf Meşe, TCL 10 Plus kaç FPS verir? Orta ayarda 30 FPS veriyor diye biliyorum. Emre Karabıyık, yeni çıktığı için 60 FPS'tir. Mi 10T'de de öyleydi. Hani GFX Tool'la falan açar. Açma hani destekleme, o işlemcinin desteklememesi gibi bir şey değil yani. F3'ün fiyatı değişir mi? Euro olarak değişmez. S20 mi S20 Plus mı? Arda göz alıcı. Yani S20 Plus tabii ki ama Exynos'u kabul ediyor musunuz? Xiaomi vs Samsung hangisi daha iyi? Modele göre değişir. Redmi Note 9 Pro alınır mı yoksa Redmi Note 10 beklenmeli mi? Hangi Redmi Note 10? 10S ve 10 Pro ise onlar beklenir. Düz Note 10'sa düz Note 10 beklenmez. Note 9 Pro yerine. Note 9 Pro zaten alınmaz Poco X3 varken. Abi OnePlus 9 serisi. Arkadaşlar OnePlus 9 serisi Mi 11 rakibi. Öyle Xiaomi'nin herhangi bir serisi değil. Mi 11'in rakibi olarak çıkıyor bu cihazlar. 4000 TL'ye en iyi telefon. Rahmi ünlü. Yani oyun oynayacaksan Poco X3 Pro'yu bir bekle. G95 ısınır mı abi? Yani neye göre kime göre ısınma? Hani oyun oynarsan tabii ki ısınır. Noton SD6 evet Snapdragon 678 Noton. 4000 TL şu an hani hiçbir cihaz beklemeyecekseniz Mi 10T Lite var. Galaxy Note 10 Lite olabilir belki. Mi 11 mi OnePlus 9 Pro mu? Ya şu OnePlus 9 Pro gibi geliyor. Bir bekleyelim. 860 ve 870'in öbürü ne kadar olur? Uzun süre olur. Arkadaşlar OnePlus 9 Pro'yu bekleyelim. Belki kamerada çok müthiş şeyler sunacaklar Hasselblad'la. Bilemeyiz. Çakma Find X3 Pro falan diyoruz ama belki başka bir şey çıkaracaklar. Öyle kesin bir şey yok.
TCL OnePlus ekran morarması var diyorlar. Sorun olur mu? Ya bilemem arkadaşlar ben bunu. Birinde çıkar birinde çıkmaz. Ben bunun garantisini veremem. OnePlus'ın Türkiye'de garantisi hangi firma? Bilmiyorum. KVK diyorlardı bir ara. Exynos 9611 oyun tarafını idare edilirim yani. Oyun oynayacaksanız Realme'ye dalın. OnePlus işlemcisi belli mi? Snapdragon 888. iPhone 11 alınır mı günlük kayıt için? Alınır. Oyun Pro'su. Abi selam demiş. Aleyküm selam. Serhat Emiroğlu. Infinix cihazlar hakkında ne düşünüyorsun? Türkiye'de pahalılar. Abi Op 9 liraya gelir. 8T'nin yenilenmişi gibi gelir. İşlemci yenilenmişi. 12 gün sonra tablet alacağım. iPad Air 4 mü alayım? Samsung Tab S7 mi? Yani Android istiyorsan Tab S7. Android uygulamaları seni tatmin edecekse S7. Ama Air 4 biraz daha mantıklı geliyor bana. Tabi S7'nin kutusundan da kalem çıkıyor. O ayrı bir dava. Ekran yüzdürmez vesaire vesaire. Şimdi Huawei P10 Lite kullanıyorum. Gelecek sene bilgisayar mı alayım telefon mu? YBS Max bunu gelecek sene sorsan daha iyi olur. Sence Türkiye'de mi? Bunlar 10.000 TL falan Türkiye fiyatları. Uhud Canbelik. Yani 12 Pro'ya geçme. 12 Pro Max'e geç. Realme'de PUBG'yi çok drop yiyor diyorlar. Yani arkadaşlar benim yapabileceğim bir şey yok. Bu fiyata bunlar. Hani drop yiyorsa bile bu fiyata bunlar. $2150 TL. iPad mini 5 mi Poco X3 mi oyun için? Çınar iPad mini 5. 2150 TL'ye yurt dışı Poco X3 alınır mı? Yani biraz pahalı da. Hani 3000 TL garantili satılıyor çünkü bunun. Bilemedim. Sen bilirsin. Abi sence kaç TL olacak OnePlus? Bunlar 10.000 direkt. Aha OnePlus geldi. Abi quality ve plus diyorlar ya. Dalga geçiyorlar. Because OnePlus has always been involved with the community. To me, OnePlus is a brand that represents the power user. OnePlus community diyorlar da OnePlus community'sinden bir şey olmaz. Onu söyleyebilirim ben size. Bir şey olmazdı. Akbaba. Bir şey olmazdı. Yine aynı olurdu. Ses vardır şu an. A long time ago, I think it was 7 years ago or 8 years ago, there were rumors that there was this new company that was starting that was going to have Gene kendilerini övüyorlar işte. and they were going to basically use a custom version of a custom Ses hala mı yok? and that caught my attention. That's how I first heard about OnePlus. I came across MKBHD's video of the OnePlus One. Azıcık mı var? Aç deseniz ya oğlum. About OnePlus, but once I watched that video, I immediately fell in love. Şu an nasıl? Well, I had a friend in college who used the OnePlus One, OnePlus Two, whatever they were back then, and the Five had just come out, and someone was like, "Okay, well, the Five's great, blah blah blah, but guess what? The 5T comes out in November." So that was my Christmas present to myself. So I ended up with this bad boy. For me, my favorite feature of OnePlus is its uniqueness and ability to listen. One of my favorite features is Benim için şu an şey diyorlar. OnePlus'ın en sevdiğiniz özelliği diyorlar. Benim için OnePlus'ın en güzel özelliği şey, bok gibi kamera arayüzünde olması. Ama gerçekten bok gibi kamera arayüzünde olması. Abi great kameras diyorlar. Great kameras diye bir şey yok. Yok. Is a fantastic feature that I love to use on pretty much a daily basis. I'm a big fan of the brand and the products. I was an early adopter since the first device, and I'm still super interested in all the things OnePlus is doing. Şu an sesin iyi olması lazım arkadaşlar. The OnePlus 6 launch in London, which was an amazing trip. First time I met all the mods. You know, it was just seeing such a diverse group of people together with similar interests that made it very, very interesting. I really identified with the OnePlus Nord. Abi koca firmalar mikrofon takmamış ya. Bak mikrofon takmamış adam. Yankılı az ses geliyor. Rezalete bak. Sonra vay efendim.
lines, for example, here, never give up. Just so many messages to push me and to be Ben Harmonos'tan there are a lot of people Harmonos'tan şey değilim. and trying to make me feel a lot better that Tabağı iyi de önerir misin? Öneririm. Harmonos'tan şey değilim ben. I'm okay. Umutlu değilim. Became a moderator right after the OnePlus 2 was launched, and I've been a moderator ever since, and I've been loving it. General Mobile Vestel Casper. Ah, General Mobile Casper Vestel bir değil 10 tane mikrofon taksana yazar. So I'd say that my story with OnePlus has only just begun. You know, I really love this phone, and I'll tell anyone who will listen how great they are. And I think it will be my first choice for any phone going forward. So I'm so excited to see what they come out with next. Geç o işleri, boş boş övüyorlar. Adam gibi neyi beğendiğini bile söylemedi. Ulan bu ekran niye full ekran değil ya? Bu alt tarafı niye gitmiyor bunun? Heh, gitti. Tamam. Arkadaşlar bir fiyat bilgisi yok şu an. Ama $1000 muhtemelen. Arkadaşlar çevirmeye gerek yok. Övüyorlar. Boyun övüyorlar. Ama $1000 ya. 9 Pro'nun fiyatı $1100 falan. Kamerası çok iddialı olacak. Bakalım göreceğiz ya. Patlama ihtimalleri de var. İhtimalle de var kamerada. Tamam, o Emre Karabıyık olacağı o zaten. Sezer Aydın hiçbir şey anlatılmadı. Daha yeni başlıyor. Kim bu? Pete Lau. 1 year ago, we were all beginning to face some unexpected challenges. En sevdiğim Çinli It has İngilizcesi. been difficult for many. But even when times are hard, we can still change and grow. Çok büyüdük, Over şunu the yaptık, past bunu year, yaptık. we also grew as a company. We introduced a new strategy and launched more new products than ever Yeni before. stratejiye geçtik. Artık orta segment Bring the ürünler de OnePlus tanıttık diyor. experience Kulaklık to tanıttık more diyor. users Nord around the 10 mu? Nord I N100 want bine to tanıttık thank diyorlar. you all for believing in OnePlus. Var. 8 Pro When ile we 9 Pro arasında started fark out var. in 2013, we had one goal in mind: to make the best devices possible. The OnePlus Tamam, One OnePlus was 1'e our kadar first gidiyor. shot. And over the years, we worked hard to make breakthroughs. The best hand feel, the most powerful performance, Güç the diyor. fastest charging, En hızlı and the şarj diyor best ki uzun display. süre en uzun. Best This bile is olamazsın our bir defa onu DNA, geç. and we always remain focused Ama her on zaman şeydiler. delivering the best En hızlı user şarjlar. IP8'den experience. mutluyum hala. But when we asked our users what improvements they still want, one answer always stands out: a better camera. Aha, better kamera. Direkt kameradan Today, başlıyorlar. we are introducing the OnePlus Line series. Evet. I Direkt. feel it's our greatest achievement yet. Our best combination of hardware and software. And our biggest leap forward in camera quality. We made a very important decision to partner with a legendary camera company. A company with 8 Tamam abi, years hadi of uzatma. history. Hasselblad'la yaptığın alışveriş Those işbirliğini. cameras have captured some of the most iconic moments in history. Their cameras Emre are works Karabıyık, of öyle, art öyle. and a feat of engineering. And every professional photographer knows their name, Hasselblad. Abi Hasselblad'la ne yaptınız onu bir açıklasan.
Just a thought. What if we just let more light in? Just a thought. Hello, Hasselblad. Evet, OnePlus 9 Pro'yu gördük. Today is the start of a new journey for OnePlus cameras. We are fully committed to our long-term partnership with Hasselblad. We are already working together on enhanced color and sensor calibration. Then we will Abi sensör kalibrasyonu için anlaşma yapmışlar. Renkler ve sensör kalibrasyonu dedi. Together we are creating new possibility in mobile photography. Introducing the OnePlus line series. Evet, OnePlus serisi In Hasselblad'da the geliyor. OnePlus line series, we bring Hasselblad's legendary expertise and color science to our cameras. It's our most complete and uncompromising product series ever. And I believe it will also be your best shot. Tamam da abi. Now, I'm pleased to welcome John Deere, Vice President from Hasselblad, to share a few words with you. Hasselblad'ın başkanı geliyor. Hi everyone. It's so good to be here to share with you this exciting new partnership. I'd like to begin by talking about our history. Since 1941, Hasselblad has been devoted to creating cameras that live up to our motto, create to inspire. Bu Hasselblad X1'de herhalde. Kamera kaç megapiksel? Arkadaşlar hiçbir şey açıklamadılar daha. Including the first steps on the moon. Our goal is to continue pushing the boundaries on imaging technology. We're committed to providing consumers the highest quality camera. Şu kamera $50.000 ha, haberiniz olsun. All types of creatives to capture their artistic vision. In the digital age, we've come to realize the untapped potential of mobile photography and wanted to help chart its future by partnering with a company that shares our passion. OnePlus is that company, and the best partner for us to explore ways to bring Hasselblad's iconic design and uncompromising image quality to mobile devices for more people. Diyor ki kıyaslanamaz kamera kalitemizi telefona getirdik diyor. This is a camera system that combines the most advanced mobile photography with natural color calibration developed with Hasselblad. Doğal renk kalibrasyonuyla en iyi fotoğraf deneyimiymiş bir telefondaki, böyle iddia ediyorlar. Together with OnePlus, we want to create a smartphone experience of both unmatched performance and technological artistry, making the OnePlus 9 series your best shot to capture your own iconic moments. Evet, fotoğrafta bayağı iddialılar. iPhone 12'yi zaten ezer arkadaşlar. iPhone 12 fotoğrafta ezmeyen mi var ya? Biraz iddialı oldu ama. Ya hacı hadi kameradan bahset, kameradan of. In total, 12 of them press for now that have long-standing relationship with the Hasselblad brand and our products. Here's what they had to say about Hasselblad camera for mobile.我觉得，一个好的照片就是它应该是有故事性的，但有故事性的话，它应该是有很多的细节。Being able to go into the mountains and still having Abi şu şeyleri hiç sevmiyorum ben ya. with your phone in a nice quality. It's just a really cool thing. İnatla Color is poetry. It's about uzatıyorlar, uzatıyorlar. and searching for what we actually desire to see. 完美和不完美都来源于真实。 We want to inspire creativity, playfulness, and maybe remind everybody of the wealth of imagination that lives within them. When I capture that perfect shot, it's just the best feeling in the world. Mükemmel bir an yakalamak dünyadaki en iyi şey diyorlar. Bu telefonun sanmayın yani. I'm so excited to tell you more about the OnePlus 9 Pro. As Evet, Pete 9 said, Pro'ya geldik. we've taken our biggest leap forward in creating a great smartphone camera with this device. Over the years, smartphone camera technology has improved a lot, and developments in computational photography have really pushed the limits of what smartphone cameras can achieve. But there's so much more we can do to make them even better. A great camera brings together two elements: the best technology
and the most beautiful aesthetics. Hasselblad has developed its unique aesthetics and approach to color Şu kamera accuracy $50.000. based on years of feedback from expert Buydu herhalde photographers $50.000 from around the olan. world. Ya Hasselblad'ın var bir tane Since late $50.000'lık last kamerası. year, we've been working closely with them to fine-tune the color of the OnePlus 9 series camera system at a level that's pretty much unprecedented in the smartphone industry. Together, we've managed to achieve more natural color with a high amount of detail and dynamic range for a unique Renklere Hasselblad odaklanmışlar bu feel. sene, doğal renklere. Our natural color calibration with Hasselblad brings Tamam, more Hasselblad perceptually sadece accurate color renk to kalibrasyonunu photos taken with the yapmış. OnePlus 9 Sanırım. series, whether you're shooting with the ultra-wide, main camera, or even the telephoto lens. And we're not just working with them on the engineering side either. A select group of Hasselblad ambassadors are also actively involved in the joint development process. These experts have shared numerous sample photos and have given us plenty of really good subjective feedback on color accuracy and photo quality. They've brought decades Ya of bütün experience geliştirme in sürecinde various types of Hasselblad photography etki to help etmiş diyor. improve the camera of the OnePlus 9 and 9 Pro. In fact, many of the sample shots you'll see today were taken by Hasselblad. Fotoğraflar ambassadors. güzel. So let's get to the good stuff and have a closer look at the Hasselblad camera for mobile on the OnePlus 9 Pro. First, I want to show you something pretty spectacular. This incredible photo was taken by Lars Schneider, a modern-day adventurer who's captured some of the world's most remote landscapes. He's also a Hasselblad ambassador, and he captured this incredible scene on the OnePlus 9 Pro's Hasselblad camera for mobile. A photo of this quality is extremely difficult to deliver on a smartphone. But Lars Tamam, was çok able to güzel. get this Ha, thanks to our sensöre geldik. natural color calibration with Hasselblad, and one of the largest sensors ever on a smartphone ultra-wide camera. A bigger sensor gives you better imaging quality and lower noise. IMX Ultra-wide cameras in 786 smartphones tend to have relatively small sensors due to limitations in lens design. Şöyle söyleyeyim. But on the OnePlus 9 Pro, we've improved the design to en accommodate güçlü- a much larger sensor. In fact, it's even larger than the iPhone 12 Pro Max's main sensor. That makes for a massive upgrade in ultra-wide Geniş image açı kamerası quality, çok giving iddialı. you photos that are cleaner, Çok crisper, iddialı geniş and açı richer kamerası. in detail and color, especially in low light. Just look at how little noise there is in the OnePlus 9 Pro photo here. 9 Pro'nun geniş açı This 50 kamerası megapixel sensor in the ultra-wide Apple'ın alone şeyinden daha offers büyük better diyorlar. details than what you'll find in other devices. Apple'ın ana kamerasından Check daha out the büyük diyorlar. amazing level of detail when you zoom in. When you Geniş zoom açı back kamerası out, düşünün. you can see exactly the level of detail Ultrawide that this dedi. huge sensor is capable of capturing. If you've used an ultrawide before, you've probably noticed that what are supposed to be straight lines can often look pretty warped at the edges. Ultrawide cameras on smartphones have Arkadaşlar about bak 10 to dikkatinizi 20% çekiyorum ben edge sizin burada. distortion on average, which is a major problem. Bu cihazın But geniş it's açı no kamerası problem on the bu. OnePlus 9 Ana Pro. kamerası değil. We've used a freeform lens with a series of unique curves that correct the incoming light, bringing distortion down to around 1%, which means it's virtually gone. Adam gibi lens kullandık. This photo was taken without a freeform Adam gibi lens kullandık. Artık and lens this one is from distortion the yok, OnePlus lens 9 bozulması Pro's yok diyor. Hasselblad camera for mobile. And while the difference is obvious, and the OnePlus 9 Pro's ultra-wide camera can focus as close as 4 centimeters, meaning you can take super clear macro photos with the huge 50 megapixel sensor, as you can see in these sample shots. İddialı girdiler. And Bunu before we söyleyebilirim. move on, I want to Çok point out iddialı some girdiler. cool new features Bayağı of the iddialı OnePlus 9 girdiler. series camera system that are inspired by Hasselblad. By now you may have heard that distinct new shutter sound. Geçen sene şeyde de böyleydi. 8 Pro'da da böyleydi. Shutter that photographers really love. And we've added the famous orange shutter button that's synonymous with Hasselblad's professional cameras. And there's one more cool thing you might have noticed at the bottom of these sample shots. Vermediler This arkadaşlar. classy Sadece new watermark ultra geniş açı featuring both kamerasını the verdiler. OnePlus and Hasselblad names. This time around, we didn't want to hide it over in the corner like everybody else does. By moving it to the bottom center of your photos, it gives you a more elegant way to caption the memories that you capture on the Hasselblad camera for mobile. Bayağı iyi olmuş ya. And when we Bayağı talk about iddialı elegance girdiler. with the OnePlus 9 Pro camera, we really mean it. Our natural color calibration gives you the power to capture some 10K'dan truly fazla çıkar bu remarkable cihaz. shots. Just take a look at this incredible photo taken by a pair of renowned Hasselblad ambassadors, Cooper and Gorfer. Cihazın geniş açı kamerası 50 megapiksel. Aha, ana kamera. Is able to bring out IMX amazing color 789. and incredible detail O da çok with iddialı. our custom 48 megapixel Sony IMX789 sensor. 789. exclusive to OnePlus. You can't get spectacular images like these with off-the-shelf camera components.
OnePlus is investing much more in top-of-the-line hardware. Ama o his var mı? O hissi ben göremedim. Bakarız o hisse. Ana kamerada vardır da geniş açı kamerada o his var mıydı söylemediler. Giving our users one of the best camera experiences possible with the OnePlus 9 Pro. At 1/1.4 inches, Abi alır our mısın o Sony kapanması? IMX789 sensor is huge compared to the competition. And it's also a big improvement in other ways. Yani First, it gives you 10K param olsa buna vermem arkadaşlar. Kamera için. 12 bit RAW fotoğraf arkadaşlar. Manuel fotoğrafçılar yaşadı. Huawei bitti. Huawei bitti. Bitme tabii ki de. Çok iyi. Çok iyi. Yok arkadaşlar gün ışığına çekiyor. Işıklandırma yapılmasına gerek yok. Just check out these sample shots. Arka This fotoğraf photo was taken on the beach early in the evening, just before the sun was starting to set. Note the beautiful and detailed green color and skin tone. And what's renk konusunda is that this is coming straight out of the OnePlus 9 çok Pro's başarılılar. main camera Renk konusunda çok with no iddialılar. editing involved. Here we have a challenging backlit scene with varying levels of brightness. The OnePlus 9 Pro delivers really good balance with high dynamic range, capturing the strong light against the model on the right side and keeping so much detail in the shadows on the rocks. This photo brings together very strong colors, the bright blue sky and highly saturated red clothes. It's easy for a smartphone to go too far with these punchy colors, but the OnePlus 9 Pro's natural color calibration with Hasselblad brings out the textures of the clothes and the beautiful natural skin tones without any editing. Tamam anladık. Renkleriniz çok iyi. This photo, I assumed it was a comparison shot taken with the DSLR, but this is also from the OnePlus 9 Pro. The powerful main camera can capture Tabii otomatik subtle modda böyle iyi. differences in Yok shape OnePlus'ın otomatik and light modundan for pek a bu mutlu very değilim ben. professional look. And we've got a new mode called Tilt Shift that drastically reduces the depth of field, resulting in a surreal miniature effect that gives you yet another way to get creative with your photography. Yo hiç çok da kötü bir efekt. For night shots, note the detail and clarity you get with the OnePlus 9 Pro main Bak camera. bunlar iyi. This might not be something that you would ever even notice, but no detail is too small for us at OnePlus. Portrait shots by the OnePlus 9 Pro are also really nice and clear. But don't take my word for it. This photo was taken by Yin Chao, a Hasselblad ambassador who is renowned in the Tamam fashion abi industry. güzel fotoğraf çekiyorsunuz da. Just look at the Gerisi detail, niye yok bu the color telefonun? tones, and the emotion he was able to bring out. Hala aynı In particular, yerde take geçiyor. Çok note of the uzatıyorlar ya. accuracy Nefret of ediyorum bu zoom. kadar uzun şeylerden. Aynen öyle. Tel bir tarafa As you atıyorsun can see kapağını. here in these sample shots, Anladık çok the güzel main kameran camera of var. the OnePlus 9 Pro really rivals and in many ways outperforms our competitors. Together with Hasselblad, we've created our best camera system yet, giving you the ability to capture super clear ultra-wide photos and amazingly detailed photos from the main camera. And now you can also take crisp Ya photos with abi less ekran blur from far olsun, away işlemci olsun. with the Hadi OnePlus şunları 9 bir Pro's anlat artık bize ya. 3.3 times telephoto lens. With Şey 30 güzel times siksin digital kasıyor. zoom and optical Valla OnePlus stabilization. kullanan biri olarak bu saatten sonra OnePlus alır mıyım There's bilmiyorum also ben a şahsen. dedicated black and white camera designed to work together with the main camera, so your monochrome photos are also alive with detail. And the 16 megapixel front-facing camera has been updated with advanced 16 mi? algorithms to make skin tones more natural. 16, Together with 60 the new megapiksel. HDR feature, you can capture both Ben mi faces yanlış anladım and ya? the background more clearly in backlit scenes. 16 mi dedi? 60 mı Hasselblad dedi? brought a lot of experience and knowledge to the 16 full mu camera dedi? system, which is 16 why we kafa gave it döndü a benim biraz. Hasselblad Pro mode, giving you the power to adjust pretty much everything, including ISO, exposure times, white balance, and more. Sanki bunlar yoktu OnePlus'ta. We've added a new feature called focus peaking to give you better manual focus, Oo, as well as the adamlar ability to shoot in 12-bit RAW for more finely detailed color. And we Ya bu revamped 12 the bit user 12 interface, bit RAW giving you konusu the çok same önemli. user experience as a professional Hasselblad camera. 12 bit RAW konusu çok Beneath the önemli. interface Onun dışında lies bir değişiklik even more yok. impressive achievements. For the new Hasselblad Pro mode, we worked with Hasselblad to bring advanced sensor calibration to the OnePlus 9 series camera system. This results in incredibly accurate and natural color for a solid foundation for post-editing. With all this combined, the camera experience of the OnePlus 9 Pro is a huge step forward for you photographers out there. But how about videos? Video The video geldik. capabilities are better than ever too. Tamam.
Still, photos tell one type of story. But people don't want to be limited to capturing only single moments in time. In today's world, video matters more than ever before. You want to capture and share the most important moments of your life. And high-quality videos help pull a viewer into the scene to relive those memories. So we've significantly improved the video capabilities of the OnePlus 9 Pro. It can support shooting at up to 8K at 30 FPS. Tamam 8K 30 FPS gelmiş. Times better than 1080p for pretty remarkable clarity. And for even more creative possibilities in shooting video and editing the speed. Bu arada şunu söyleyeyim, 8K 30 FPS hiçbir işe yaramaz. 4K 120 FPS tamam. Bu iyi. Bu iyi, 4K 120 FPS iyi. DOL HDR, a technology that lets the sensor take shorter and longer exposures almost simultaneously and combine them into one HDR video. This way, regardless of the lighting situation, everything in the shot comes through sharp, clear and fully detailed. HDR video işte ya. Dol HDR demişler. HDR video. Like ultra-wide hyperlapse shooting and more for making high quality Geniş, ultra geniş açı kamerada hyperlapse getirmişler. And if you love taking photos in nightscape mode, then you're really gonna love the new nightscape video feature on the OnePlus 9 Pro. Düşük ışık video. To produce much brighter and more detailed videos, even in extremely low light. Evet, 4K 120 FPS ağır çekim video çekiyor. Just how much you can achieve with the OnePlus 9 Abi. Pro's amazing video performance. We asked director Yudai Maruyama to shoot a video. Log video çekiyor musun? RAW video çekiyor musun? Geniş açı kamera senin bak şunu soruyorum bak. Log video çekiyor musun? Hayır. RAW video çekiyor musun? Hayır. Kameranda ace açıp kapatma özelliği var mı? Hala hayır. Kameran harici mikrofon destekliyor mu? Hala desteklemiyor. Adamlar hala video diyor. Abi bir videoda olması gereken birçok şeyden eksik OnePlus. Şurada telif yemeyelim ya. Çok da etkileyici video değil yani bunlar. Öyle söyleyeyim size. Abartıyorlar video konusunu. For professional quality videos with just any smartphone. What you can with the OnePlus 9 Pro. Hasselblad lan oradan. Abi diyor ki Hasselblad seviyesi fotoğraf diyor, profesyonel seviyede video diyor. En iyi ultra geniş açı kameraya bak. Ama şu kesin. En iyi ultra geniş açı kameraya sahip cihaz şu an. The OnePlus 9 Pro's Hasselblad camera for mobile is built to help you take your best shot. In fact, starting in April, we'll be kicking off a really cool competition to help you share your best shots with the world. Sure, we all love filters on our photos from time to time, but with the natural colors of the OnePlus 9 series camera, we want to encourage you to show your own true colors through photography. Stay tuned to our social media channels for more details soon. We're really excited for you to get your hands on the OnePlus 9 Pro, not only for the camera, but also because, well, it's a gorgeous phone. Have a look. Tamam, hele şükür kameradan çıkabildik. Note 9'a alınmaz. Diğer kameralardan bahsetmediler abi. Şuradan telif yemeyelim ya. Üç tane renk gelmiş. Pete and our industrial designers focus on every design aspect of each OnePlus product, down to the most minute details. We aim to give our users a burdenless design that complements and adds value to their lives, rather than getting in the way. And one way we achieve that is through the most beautiful colors, the most premium materials, and the most elegant finishes. Just look at how stunning the OnePlus 9 Pro is.
Cihazın tasarımı güzel. Ön tarafı niye göstermiyor The hala? overall curved design continues the design heritage of the 8 Pro and 7 Pro. When you feel this phone in your hand, you'll notice how comfortable it is to hold. Even Tamam, for telefonun extended tasarımı güzel periods ya, of ona time. hiçbir şey diyemeyiz. Another tradition of OnePlus industrial design. That great feeling comes down to a few factors. An aluminum frame that's only 2.2 millimeters thin. The right weight ratio to make this device really balanced. And of course, that curved design that seamlessly transitions from the back to the sides and around to the front. The OnePlus 9 Pro comes in 3 gorgeous colors, all of which draw inspiration from nature. Morning mist gradually transitions from silver to black on the edges, resembling the fog on a glossy mirror slowly fading away. Pine green has a calm and Yok, consistent ben kamera color tasarımlarını beğendim. with a nice matte finish that makes the Ben telefonu glass beğendim so şu an. soft and Şu an. Kamera olarak da beğendim ama kamera yazılımı hala çöp olacak. with a special matte frosted O konuda glass that şüpheniz brings olmasın. back Kamera the yazılımı çöp incredible olacak, onu looking of our söyleyebilirim. classic sandstone. But is much Yani değil smoother and Hasselblad. leaves no fingerprints behind. Hani bütün kamera üreticilerini Our designers topla. spent countless hours Hatta Red'i perfecting getir, the back Black of the Magic'i OnePlus getir. 9 Pro Yine for bunun some kamera yazılımı really striking kötü olur. design options. But go around to the front of the device and you'll notice even more refinement in the design of the display. We know many of our users are split between wanting either curved or flat displays. So we decided to bring the best of OnePlus both donanımsal worlds. olarak değil, yazılımsal olarak First, kendini we kept geliştirmeli. the curved glass panel to make the phone look nice and slim from the sides. Then we tightened up the curve on Note the 9 edge Pro'da and alınmaz. further Poco optimized X3 the varken. software to reduce missed touches and bleeding colors. These adjustments make for our most polished and premium display yet. There's so much more to a premium display though. Long before some of you were born, and even before OnePlus was born, a display was really just something to look at. But they've really come a long way, and OnePlus has led the charge in display technology for the smoothest experience out there. Have a look. The introduction of mobile phones changed all of our lives, and so did mobile displays. Nokia reis. And as display technology evolved, Şu an ekrana geliyorlar. possibilities were created. We felt the rush of interactivity and instant engagement. Mobile displays became more than just pixels. They were portals through which we could capture new experiences and relive Evet, memories. iPhone'a selam Through our çakılmış. displays, we saw life on display. OnePlus saw the chance to provide people with an even better window onto the world and introduced the first ever 2K 90 Hz fluid display, heralding a new era of display innovation. 2K 120 Hz ekran Everything diyor. became faster, smoother, and even more seamless. Incredible advances have transformed display technology. What will the future hold for us? Introducing the OnePlus 9 Pro with Fluid Display 2.0. It's time to take the next giant leap forward. Ekran From the iddialı her industry's zaman first 90 gibi. Hz fluid display on the OnePlus 7 Pro to the incredibly smooth 120 Hz display on the OnePlus 8 Pro and 8T, we know how important an outstanding 2K display 120 is. Hz It's daha an iyi bir area where panelle. OnePlus has excelled time and 2K time 10 again. bit HDR10 And Plus. today we're taking another huge step forward. Ya bu in cihaz smoothness piyasanın ekran by olarak bringing the zirvelerinden next birisi generation of direkt. Yani display hiç konuşmaya bile gerek yok technology to aslında da the işte OnePlus 9 Pro anlatacaklar with mecbur. Fluid Display 2.0. The key to this is an advanced technology called LTPO, which delivers up to 50% less power consumption. Tamam, than the LTPO işte previous bu. Samsung'un en üst LTPS seviye technology. ekranı. And our new LTPO. HyperTouch technology for better response time in gaming. Samsung'un en iyi First, ekranı. let's talk about battery life. LTPO significantly improves power consumption by automatically adapting Bu the cihaz refresh 11.000 ya, rate en from az. 120 Hz all the way down to 1 Hz based on your content. These smart adjustments in refresh rate continuously deliver a super smooth viewing experience while reducing power consumption by up to 50%. 11.000 But TL that's falan just half the arkadaşlar bu en az. equation. The OnePlus 9 Pro's display also gives you much faster Ekran response 120 time, Hz arkadaşlar making it bunun. perhaps the best display out there for gaming, with up to 6 times faster syncing speed between the display and the processor, resulting in snappier gaming controls than before. To achieve this, we streamlined the process from recognizing display touches to rendering images and syncing those images to the display with our HyperTouch technology, drastically cutting the response time from the previous generation. That means when you're battling in games like PUBG Mobile, the
The OnePlus 9 Pro's display makes your gaming controls more responsive, giving you better reaction time and a better chance at winning. Right now, HyperTouch is compatible with Call of Duty Mobile, League of Legends, PUBG Mobile, and Brawl Stars. And we're looking forward to supporting other titles. Bu oyunlarda destekleniyormuş HyperTouch. Of course, we're really proud of the OnePlus 9 Pro's display, but we're not the only ones who recognize how great it is. DisplayMate gave the OnePlus 9 Pro display an A+ rating. Not to brag, but it makes sense. I mean, just have a look at everything this incredible display has to offer. Ya herkes o A+ veriyor ki DisplayMate. Herkes A+ veriyor. Certification, MEMC, you name it. It's also easier on your eyes. With automatic color Arkadaşlar bu telefon 10.000 lira. En az 10.000 lira. That reduces harmful blue light. We've also added a new feature called Super Video Resolution that optimizes video in real time in apps like Instagram and Snapchat for clearer video playback. We've been working hard over the past few generations of OnePlus flagships to give you a fast and smooth display experience. Now, with a new generation of display technology, including LTPO and HyperTouch technology, the OnePlus 9 Pro's Fluid Display 2.0 takes smoothness beyond anything you've ever experienced before. The OnePlus 9 Pro is amazing to look at from the outside, with elegant design options and a gorgeous and smooth display. So now let's take a deeper look at the inner workings of the OnePlus 9 Pro, starting with performance. Yes, we use Qualcomm Snapdragon 888, the best there is of all the dragons in the kingdom. And with it, you will be one step ahead of the curve because it is a 5nm chip. 25% faster in CPU performance compared to its predecessor 865, 35% faster in GPU performance. It comes with a third generation of 5G built-in modem. Ya bu her telefon her şeyin en üstü. LPDDR5 RAM. And if that isn't enough for you, well, OnePlus 9 Pro packs some other class-leading features such as Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.2. Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E yok ama. Düz Wi-Fi 6 var. And now to the really important stuff. You being cool while gaming. What I mean by that is, don't you just hate when you're playing a game and you're winning, and suddenly your phone gets so darn hot that its performance gets affected and every move looks so jerky? And yes, you are most likely going to lose that game. Or you can just play it cool by Bunu diyor şimdi ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hani telefonunuz ısınıyor diyor. Hani telefonunuz ısınıyor, performans düşüyor diyor da ben Fortnite'da OnePlus 6 Pro'nun throttle yayını gördüm. Ay 2 derece çok iyi ya. And you will be cool for longer periods of time. We know that the flagship chips are fast by today's standard. Ya bu telefon 10.000 lira. O hatta 11.000 lira. Flagships beyond today and tomorrow. In 1908, Arnold Bennett wrote a book called How to Live on 24 Hours a Day. In it, there is a quote. We shall never have more time. We have and have always had all the time there is. What he didn't know is that there is this company called OnePlus giving you extra 500 hours per year. Here's the story about our charging. OnePlus 9 Pro comes packed with 4500 mAh, meaning even with a heavy usage, it will still last you for a day. And now for the magic behind extra 500 hours. Bu seviyede bir cihaz için çok iyi Our değil. warp charge, it is blazingly fast. We call it warp charge 65T. And T doesn't stand for a time you will get back. Or does it? In any case, we don't 50 watt kablosuz şarj geliyor. when your phone is charging. We think charging should give you feeling of immediacy, feeling of weightlessness. Not that kind of a weightlessness, but weightlessness. No waiting around. So in 15 minutes, you can get 65%, but in less than 30 minutes, you can get up to 100%. In any case, you're good for a day. And because we charge so much faster than our closest competitor, up to 1.5 hours faster per day, over a year, that amounts to more than 500 extra hours. Now, the only problem you have is all that extra time on your hands, but you'll figure it out. You can also go wireless. You've gone wireless before, and maybe you have gone 50 watt kablosuz fast and even super fast. This 50 is watt nothing compared kablosuz to şarj our geliyor. charge speed. It is truly fast wireless.
maybe unlike any you have ever had before. Apples to apples, our 50 watts wireless charging is way faster than pretty much all other wireless charging out there. But apples to oranges, or OnePlus to Apple, our wireless charging is even faster than a lot of wire charging. It goes empty to 100% in less than 45 minutes. No wires attached. 43 dakikada kablosuz şarj. Kablosuz tam şarj. 43 We dakikada. don't want you to give up your precious screen time. So we've modified the internal design of our charger. So now OnePlus 9 Pro can charge wirelessly both vertically and horizontally. Meaning go wireless, go fast, but don't compromise on how you watch your Netflix shows when your phone is charging. Ya onu kablosuz şarja alacağım ha. OnePlus 9 29 dakikada şarj olan bir cihazın zaten kablosuz şarja ihtiyacı yok. 29 dakikada şarj oluyor. It is fast and smooth. Plus, we have added few more optimizations to it for an even faster and smoother experience. For example, Turbo Boost technology, which enables you to have almost 28% more apps opened in the background compared to before we had Turbo this. Boost ile %20'ye daha hızlı çalışacak cihaz And we uygulama were able to açılışlarında. achieve that with the help of two technologies. Kablosuz 50 watt, RAM compression kablosuz and 65 watt. virtual RAM. RAM compression, it basically makes the data on your RAM smaller, while virtual RAM turns the phone storage into Sanal RAM, RAM. so your phone has more physical RAM to work with. Oh, and you know what else we did? We gave you a second hand. Let me explain. The analog clocks on your always-on displays could only show hours and minutes. Until now, because we gave you a second hand, a dial that shows seconds. It doesn't sound like a big deal until you hear it is only possible to do it if you're using LTPO technology. And guess who's using LTPO technology in their displays? We are. OnePlus 9 Pro comes packed with some crazy good features. The all-powerful Hasselblad camera for mobile with its revolutionary ultrawide, incredible main camera and natural color Ya tamam abi bu calibration cihaz will add tamam true yani bu colors her to noktada all of eksiksiz your bir cihaz. photos. Yazılım This hariç. way, that sets Yazılımı the kötü. standard for the next generation. Using LTPO will maximize your refresh rate while minimizing your battery consumption. And then there is Snapdragon 888, the most powerful processor going hand in hand with blazingly fast warp charge, both wired and wireless. OnePlus 9 Pro comes in three stunning colors: Morning Mist, Pine Green, and Stellar Black. All this indicates just one thing. This is really our best shot. Para kaç lira abi? Parasını söyle, parasını. This one is for all of you who love OnePlus 9 Pro and who don't want to compromise on performance, yet you're on the other side of the fence in terms of flat versus curved debate. You prefer flat displays. Well, OnePlus 9 has just that, best of both worlds. Major breakthroughs from OnePlus 9 Pro, including the all-powerful Hasselblad camera for mobile and 120 Hz flat display. As for the display, I could tell you it is an OLED and list you all the specs, but really, there are no bells and whistles, just a genuinely great display. OnePlus 9'un ekran bir tık daha kötü ama 2K değil muhtemelen. Watching weekends or binge watching weekdays or when you're binge scrolling through social media every day. Speaking of frequency, you pick up your phone more than 90 times per day on average. And OnePlus 9 has that comfortable hand feel that is the cornerstone of our design. The curve on the back and the frame plus the smooth transition from the frame to the display equals that great hand feel. For the middle frame, we have chosen to go with a fiberglass reinforced polymer. And what makes that middle frame part on OnePlus 9 so beautiful is the process of metallization. It is a treatment to give it that glossy premium look. On the back, you also have three stunning colors. Plastik kasa mı diyor ben Astral anlamadım. Black, İnşallah yanlış and anlıyorumdur. Arctic Sky. Now, they're all different than the colors on OnePlus 9 Pro, yet they all draw inspiration from the same source, nature. Winter Mist, with its glossy glass finish and a reflective gradient texture, is Abi, reminiscent of ağır boş yapıyorlar şu an early ya. winter mornings. Vallahi whilst
bu sandım. Abi renk tanıtıyor. Adam bir saat renk tanıtıyor ya. İsterse kırmızı olsun ya. Pembe olsun abi, kahverengi olsun ya. Bu renk tanıtma. Tamam abi, mavi rengi var işte. Vallahi uyuz oluyorum, yemin ediyorum ya. Abi şunun ekranından bahset, kamerasından bahset. Adam gibi bahset ya. Of. You want OnePlus 9, but you don't want to compromise on the camera quality either. You won't have to. OnePlus 9 has the same Hasselblad craftsmanship, revolutionary ultrawide, freeform lens, and optical breakthroughs just like the OnePlus 9 Pro. Kameralar aynı. We have already listed all the benefits of having the best ultrawide camera in your pocket, but it doesn't hurt to tell you once more just how awesome it really is. Not only will you be able to take more of your world in, you will also be able to capture those fleeting moments in their true colors and natural beauty. We wanted to make a truly relevant comparison, so we decided to take a sample shot at the same location with two different devices just to compare their camera quality. And the best way to do it is by comparing it with your closest competitor. In our case, OnePlus 9 Pro. Did you call me? No. But now that you're here, why don't we see whether your photo is the exact same quality as my photo? Challenge accepted. Okay, here it goes. The colors on her outfit are absolutely amazing. The same thing with her natural skin tone. Abi yemin ediyorum. Telefon lansmanlarından nefret ediyorum ya. And the best thing about this photo, döndür dolaş, aynı şeyi döndür dolaş yani. We can agree that our photos are of the exact same camera quality, but we can definitely not agree on one thing. What is the best thing about this photo? And trust me, it's not the dynamic range. It's the model. High five. Okay. Both OnePlus 9 and 9 Pro's ultra-wide cameras are absolutely the same in terms of their camera quality because it's the exact same hardware. As for the main camera, Gaming kaça satılır bilmiyorum. Extremely powerful, and the size of the sensor is the same size as the sensor on the OnePlus 9 Pro, which means that you will be able to take some really great night shots. OnePlus 9 ile 9 Pro'nun ana kamerası aynı değil. Sensör aynı değil. OnePlus 9'un ana kamerası 8 Pro ile aynı. Sensör boyutu aynı ama aynı sensör değil. Ya bu iyi olmadı. Öyle söyleyeyim ben size. OnePlus 9 Pro'nun sensörü, kamera sensörü başka bir sensör. IMX786 mı? 89 mu? Ne? Ama 689 var. OnePlus 9'da. Yani yine iyi kamera ama yani yeni sensör tercih edersin her zaman için. Ya bir şey vardır yeni sensörde. Ample 4500 mAh battery and warp charge 65. Neden o sensör kamera? Bilemedim yani o fark neden var. It has everything you want. Hangi parayla alacağım OnePlus 9 Pro'yu? 120 Hz flat display, beautiful design, amazing performance, charging, even Hasselblad camera for mobile. On a scale from 1 to 10, this phone is OnePlus 9. It's a flagship for flat screen lovers. Flat screen lovers değil abi o. Daha ucuza telefon arayanların şeyi. 9 Pro'nun kamerası güzel ya. Dokuz Pro'nun kamerası güzel tabii ki. De kaça çıkacak? Bak profesyonel video diyorlar. Eminim hala bunların ana kamerası şeyi desteklemiyor. Harici mikrofon desteği yok. Inspiration. 50 watt kablosuz şarj, yani anlamı yok. Kablolu şarj edersin direkt hiç. 27 dakikada doluyor. 29 dakikada %100 oluyor zaten. 4K 120 FPS'te kullanmaksınız, merak etmeyin.
İnşallah telif yemeyiz. OnePlus TV was released in 2019, and it marked our entrance to the IoT stage. It was an attempt to extend seamless OnePlus experience to other parts of the ecosystem. OnePlus televizyon And may tanıtıyorlar. I say, it was a very successful attempt. OnePlus TV and its ability to seamlessly connect with the OnePlus device has been praised by many of you. Today, we want to extend that experience to a product you have been waiting for a long time. OnePlus Watch. OnePlus saati geliyor. So, we put our heads together thinking what a smartwatch should be. A smartwatch cannot and should not replace your smartphone. It's there to tell you time, to notify you about any incoming calls or messages while you're away from your smartphone, to track the quality of sleep, and generally to track your well-being and fitness. In addition to all of the above, OnePlus Watch is also beautiful. The design is minimal. Çok harikayız, çok güzeliz falan diyorlar da. One of which has the name of your favorite brand, OnePlus. But there's more to it. Ay sinir oldum. 316L stainless steel for amazing durability. Paslanmaz çelik kullanıyormuş. Ama arayüzü ne? Android One mı? Android Virus mu? Each watch is polished by hand with 20 different treatments to create a range of eye-catching finishes, making this process akin to art. Watch glass curves into the casing, so not only it feels good on your wrist, it looks good as well. The watch case is 46 millimeter in size. Yes, it is a bit on the bigger side, but even if you have smaller wrists, it still looks stylish. See it for yourself. It comes in two colors, moonlight silver and midnight black. You're not buying just a smartwatch, you're buying a great watch. But let's be honest, şunu söyleyeyim, hiçbir Apple Watch'un köpeği bile olamaz. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Apple Watch'un köpeği bile olamazlar. Apple saat konusunda çok önde. Çok. From unibody aluminum to matte frosted glass to electrochromic glass, we have always brought material innovations to our products. And today, for the first time ever, smartwatch world will have another material innovation coming as part of OnePlus Watch, Cobalt Limited Edition. Alkışlayın. Yine inovasyon yapmışlar. Devrim yapmışlar yine, alkış. This is a rare material with twice the hardness of stainless steel. It makes for an excellent choice in terms of durability. Alkışlayın, devrim yapmışlar. And the material is so difficult to work with that 50% of all the watch samples are rejected. But the other 50% that do end up getting on your wrists will be gorgeous to look at. Cobalt alloy has the polishing and the glassiness that is unmatched in the smartwatch world. And it is hypoallergenic because it doesn't have any nickel in it. The second material that makes OnePlus Watch Limited Edition special is Sapphire Glass. Material traditionally used in luxury watches. Ya abi, Android ne kullanıyorsun? Android mi? Kendi arayüzünü mü yazdın? Kaç para bunlar? The OnePlus Watch comes with 1.39 inch AMOLED display and up to 326 ppi. Klasik AMOLED saat ekranı. Crisp resolution to the point you can't see the pixels, and that's how you know it's a good screen, when you don't see the pixels. We design a lot of different watch faces, more than 50. So you easily find one that's right for you. Or you can also take a photo with the phone and personalize the watch face based on the same shade of color in the image. We have made sure it's easy to swap out our strap, so you can use any standard size third-party strap you like. Why not go for our fluoro rubber strap? It is extremely durable and it is super lightweight. And our limited edition also comes with a leather strap. The watch is beautiful, that's for sure. What about its features? Watch is connected with us in a way no other device is. It's literally on our skin. OnePlus Tv kullanıyorum. We didn't just design the OnePlus Watch for fashion, but as a device that puts your personal well-being front and center. This is a device loaded with sensors to help you monitor and better understand your health, fitness, and environment. Let's take an example of blood oxygen level monitoring with OnePlus Watch. You go for a hike, and as the altimeter shows high altitude,
You want to check your blood oxygen level and get the data after a short period of time. With the OnePlus Watch, you can't do that. And after you have set up the time for the night and go to sleep, the watch will track your blood oxygen levels as well as other sleep indicators. Kandaki oksijeni ölçüyor. Bu Gear S2'de de var. Şunu söyleyeyim bak, bu özellik var ya, hani hareket et, boş durma diye. Bu Gear S2'de de var. 2015'te aldım akıllı saati. So you enter the elevator and you check up on your watch just to make sure you're not feeling too nervous or too anxious. After all, this is your big moment. Abi şu fiyatı anlatacak, fiyatı söyleyin artık ya. Hadi sıkıldım artık. Of. Abi ne boş yaptılar ya. We have workout modes for even the most demanding of you. And when you do head out for a jog, you want your music with you, but maybe not your phone. You can drop your music onto boş the yapıyorlar şu an. Ağır boş yapıyorlar. With the OnePlus Buds, and you're ready to go. Up to 500 songs. With the built-in GPS, it will still track all your activity accurately, even when your phone is not next to you. The OnePlus Watch with its IP68 rating is water and dust. Mini 6 ne zaman çıkar bilmiyorum arkadaşlar. Swimming or even go dirt bike riding. But that is just one part of it. We already mentioned in the beginning that your smartwatch cannot and should not replace your smartphone. It should, however, help you seamlessly connect with the smart devices. A smartwatch works best when it's a bridge between you and other digital devices, allowing for more truly seamless interactions. So the OnePlus Watch gives you a natural solution, letting you answer the code, check the message, or view notifications even when your hands are full. Your watch can seamlessly connect with a smartphone. But what if we told you that your watch Fiyatlar belli değil arkadaşlar. Hala fiyatları açıklayacağız diye bekliyoruz. OnePlus TV. And not only that, it'll also act as remote controller. It'll turn down the volume and turn off the TV even when you forget to do it yourself. First, remote controller. Your watch can also be used to navigate the content on your TV, to turn up and turn down the volume, as well as to turn on and off the TV. Secondly, whenever your watch is connected to OnePlus TV and you have an incoming call, the TV will automatically lower the volume so you can comfortably answer the call on your watch. And thirdly, and this one is the most exciting one, you're watching TV and you fall asleep. Common thing, it happens to everyone, but then you have OnePlus Watch on your wrist and it detects when you fall asleep. After 30 minutes of sleep, saatle televizyon bağlanıyor. Saati bir görüşme yaptığında sesi kısıyor. Uyuduğunda televizyonu kapatıyor. Firmalar bana telefon gönderse tabii ki incelerim. Niye incelemeyeceğim abi? Öyle şey mi olur? Because what good is a watch you have to take off and charge every day, right? So, here's the number that's going to make a difference. 2 weeks. Sen buna 2 hafta şarj ömrü var diyorsan, bunda Android arayüzü yok demektir. Evet, Android arayüzü yok bunda. You'll be happy to hear that the OnePlus Watch will comfortably last you for a week on a single charge. Because technology done right is technology you don't have to think about. And we're giving it the word charge you love from OnePlus phones. So when you do have to pause to charge it, you can get up to a week's power on just 20 minutes. 20 dakika şarjla bir hafta. That's just crazy. Crazy değil, geç şunu ya. Some of you will even forget how your watch charger looks like. Saatle yatan var mı abi ya? Gerçekten soruyorum. Saatle yatan var mı? Yeni telefon alırsam OnePlus almam. Yeni telefon alırsam OnePlus almam.
5 ATM IP68 diyor. Samsung veya Apple. Samsung veya Apple. So, that's the OnePlus watch, designed to match even classic Swiss watches. Full feature health monitoring with Fiyat ne kadar? 210 workout modes. Seamless connectivity with other smart devices. And 14 days Tamamen şu ekran tamamen Apple çakması ha. It is smart everywhere. And now, let's go back to Ryan for something you have been waiting for. Price. Hele şükür. So there you have it, the OnePlus 9 and 9 Pro, with an advanced camera system co-developed by Hasselblad, and the newest product in the OnePlus family. Yap reis $800. There's no doubt we've covered a lot today, so thanks for sticking around. Hadi bir $800. We're anxious to hear the price and availability at this point, but hold tight for just a little bit longer. We've got a couple quick things to introduce first. Of course, we've got some great cases. For the OnePlus 9 Pro, you'll have your choice of bumper cases in our classic sandstone black or rock gray, carbon black. Abi adamlar inat ettiler fiyat vermemek için. For the OnePlus 9, we're offering sandstone or carbon black bumper cases. And for you gamers, we're also introducing a brand new OnePlus gaming trigger with capacitive sensing technology. Simply snap on one or both of the triggers to upgrade your mobile gaming experience. The gaming triggers are compatible with all models. Keep an eye on our channels for more details soon. And finally, what you've all been waiting for, I'm sure. Evet. Prices. Evet. Let's start with our newest ecosystem product, the all-new OnePlus Watch. You'll be able to get the classic edition of the first ever $300. OnePlus Watch in midnight black or moonlight silver. Evet, $300 bekliyoruz. $159. Oo, tamam, iyi fiyat. Demek ki şey bu. Bunda Android OS yok bunda. Onu anladım ben. Stay tuned to official OnePlus channels for more information. And finally, for the OnePlus 9 series. Lütfen. Hadi North America, artık. the OnePlus 9 series will start at $729. In Europe, Çok it will para. start at 699 euros. 700 euro ve 900 euro. OnePlus 9 series starts at 49,999 rupees. The OnePlus 9 series will be available on more channels than ever before too. Check out oneplus.com for more information about availability and channels in your area, including pre-orders for select markets. Thank you so Türkiye much yok. for tuning in to the OnePlus 9 series launch event. Stay 1000 safe euro, and healthy. 700 euro ile 1000 euro arasında değişiyor fiyatlar. Yani geçen senenin aynı fiyatları. Geçen senenin aynı fiyatlar, aynı geçen seneyle. Fiyatlar geçen seneyle aynı. Şöyle şey yapalım. Biliyorlar, fiyatları açıkladıkları an herkes gidecek. Öyle abi. Öyle yani. Bu iş böyle. 800 ne yapıyor abi? 700 euro ile 1000 euro arasında değişiyor iki cihaz. OnePlus yani şöyle. OnePlus 9 8 GB RAM, 128 GB depolama 700 euro. OnePlus 9 Pro 8 GB RAM, 128 GB depolama 900 euro. Bunların 8256 olan modelleri her biri 100 euro daha pahalı. Baz modelden. O yüzden yani fiyatları geçen seneki aynı. OnePlus şeyle aynı. 8 ve 8 Pro aynı fiyatlar. Türkiye'de de aynı fiyatları bekleyin. Yani hani aynı fiyat. 6 RAM'li yok. Hepsi 8 GB RAM'li. Ne yapalım?
bu canlı yayının sonuna geldik diyelim. Bir sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. S21 Ultra almaya değer mi sence? S21 Ultra şöyle Mi 11. Yani Mi 11 ve OnePlus 9 Pro'nun Türkiye'de fiyatını görmek lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer 10.000 TL'ye OnePlus 9 Pro gelirse OnePlus 9 Pro düşünülebilir.